Gri bulutların gökyüzünü kapladığı serin bir sabahtan İstanbul Boğazı'ndan Kadıköy Beşiktaş vapurundan herkese günaydın, iyi pazarlar. 2016 senesinde başlayarak bugüne kadar sürdürdüğüm ketojenik beslenme serüvenimde doğrusuyla yanlışıyla uyguladığım yöntemlere dair gerçek yaşanmış örneklerle birlikte sizlerden gelen konu başlıklarını konuşacağız. Hazırsanız KetoCat Yaso ile bu hafta ketojenik beslenmede yapılan hatalara ve aklımızın içerisindeki soru işaretlerinin cevaplarına doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Gönül isterdi ki bütün bölümü İstanbul Boğazı'nda vapurda çekeyim ancak teknik olarak mümkün değil. Her seferinde Beşiktaş'ta in, tekrardan bin Kadıköy. Dedim ki ben en iyisi kendi topraklarımda, çocukluğumun geçtiği yerde, doğduğum, büyüdüğüm noktada çekime devam edeyim. Kadıköy'de. Şimdi Kadıköy sahildeyim. Buradan tramvaya bineceğiz, Moda'ya çıkacağız ve konumuza devam edeceğiz. Ketojenik beslenme temelde aslında tarihe dayanıyor. Geçmişte epilepsi hastalığının tedavisi için keşfedilmiş bir beslenme şekli olmakla birlikte günümüze kadar geldiğimiz süreç içerisinde insanlar tarafından bedene sağladığı faydalar benimsenerek kişilerin yaşam tarzı haline gelmiş durumda. Baktığımız zaman temelde ketojenik beslenme vücudumuzun karbonhidrat yakımını yağ yakımına çevirdiğimiz bir beslenme şekli. Aslında sistemi komple değiştirdiğimiz bir beslenme şekli. Bununla ilgili tarihsel detayları, nereden geldiğini, bizim karbonhidrat tüketimine nasıl yönlendirildiğimizi ve bu az önce bahsettiğim karbonhidrat ve yağ yakımı sisteminin nasıl çalıştığıyla ilgili tüm detayları birinci bölümde anlattım. Eğer ki izlemediyseniz izlemenizi öneririm. Bunun yanında da yeni başlayanlar da genellikle ya ne yiyeceğiz, ne yemeyeceğiz, işte ketojenik beslenme tek tip bir beslenme şekli gibi işte tekrar düşüyoruz yediklerimizde vesaire. Böyle sorular oluyor. Ya çok normal, alışkanlığımızı değiştirdiğimiz bir beslenme şekli ketojenik beslenme. Yani sıradan diyetler gibi bir sadece belli bir periyotta uyguladığımız bir sistem asla değil. Dolayısıyla bu noktada da yeni başlayanlar için özellikle kafa karışıklıklarına engel olmak adına ikinci bölümde hem nasıl alışveriş yapacağız, hem nasıl kolay başlangıç yaparız, hem de neleri yiyelim yemeyelim dediğiniz noktada bir tane liste hazırladım. İkinci bölümün açıklamalar bölümünde Google Drive linki var. O Google Drive linkinden indirip isterseniz buzdolabınıza mesela bir magnetle yapıştırabilirsiniz. Orada sonradan aklıma geldi, bir tek mantarı unutmuşum. Mantar da yiyebilirsiniz. Ketojenik beslenmedeki önemli noktalardan bir tanesi kedi sevmek. Kedi, ne yapıyorsun kedi? Ne haber? İyi misin? Güneşleniyor musun kedi? Aferin sana. Ketojenik beslenmeye başlarken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta bence, birinci bölümde de aslında bunun detaylarını verdim ama doğru olarak kabul ettiğimiz bilgilerin yanlış olabilme ihtimalini de göz önünde bulundurmak ve bu bilgileri kendi zihnimizde değiştirmeye açık olmamız gerekiyor. Neden? Çünkü bu zamana kadar bize sağlıklıdır, faydalıdır, vitamindir gibi yememiz için empoze edilen gıdaların, bugüne kadar öğretilen şeylerin çoğu yanlış. Yani ketojenik beslenmenin bence ilk adımı bu olmalı. Doğru bildiğimiz yanlışları kabul etmemiz lazım. İkincisi, ketojenik beslenmeye tabiri caizse bodozlama dalmamak lazım. Şimdi yeni başlamak isteyen birisi soruyor, bu ketojenik beslenmeyle ilgili yazışılan platformlarda görüyorum. Biri diyor ki nasıl başlayacağım? Oradan yapan birisi, uygulayan birisi diyor ki sabah kalk KGK'na hiç başla. Ya arkadaş, böyle bir bilgi, ya bu bilgi değil ki. İnsan daha, o karşındaki kişi KGK'nın ne olduğunu bilmiyor. Hadi de ki bildi, öğrendi. Kurşun geçirmez kahve, yağlı kahve. Bunu işte 2 saat sonra, 3 saat sonra maksimum acıkacak. Çünkü sistemini daha çevirmemiş. O noktada da o güne kadar edindiği yanlış bilgilerle diyecek ki ben şimdi ne yiyeceğim? Bir açlık krizleri vesaire derken o günün sonunda kötü bir tecrübe edinilecek. Dolayısıyla başa dönüyorum, bodozlama dalmayın. Önce naçizane önerim, bir öğrenin. Araştırın, okuyun, izleyin. Bu noktada da şunu söyleyebilirim. Biz
ben eğitim taraflarıyla da uğraşıyorum da orada şunu söyleriz. Yani uygulayıcısı olmadığınız şeyin anlatıcısı olmayın. Dolayısıyla mesela ben 17 senedir uluslararası alanda satış ve iş geliştirme tarafında iş hayatında bir tecrübe edindim. Şimdi birisi geliyor mesela şirkete, diyor ki ben size satış eğitimi vereceğim. Evet, ya hayatında satış yapmamış, sadece okuduğu kitaplarla bir içerik oluşturmuş, bana satış eğitimi veriyor. Ya olur mu? Olmaz. Uygulayıcısı olman lazım. Dolayısıyla hani bakın araştırın dedim ya, hangi kaynaklara inanacağınıza, hangi kaynakların doğru olduğuna lütfen böyle süzerek, eleyerek karar verin. Aksi halde sizi yanlış yerlere yönlendirebilirler. Bir diğer madde, zihnimizde diğer beslenme türlerinde ve o klasik belli periyotlarda yapılan diyetler gibi ne yasak? Yasak olanlar neler gibi lütfen bir sinyal zihninize göndermeyin. Çünkü ne dedik? Ketoda yasak diye bir şey yoktur. Yani ketojenik beslenme bir mahrumiyet diyeti değildir. Neyi, neden, ne miktarda, ne maksatla, günün hangi saatinde yediğiniz önemli bu noktada. Ben şimdi Kadıköy'deyim, modadayım, canım bir tane simit çekti diyelim ki. Ya yerim, 9 senedir ketojenik besleniyorum zaten. Bunu ben senede bir kere yapsam, bu bana hiçbir şey kaybettirmez ki. Sistemimi bile bozmaz. Şimdi anlatabiliyor muyum demek istediğim? Yani buradan şunu kastetmiyorum. Baklava herhalde yasak. Baklavayı da yeme yani. Ama senede bir yediğim bir simit, ne bileyim 40 yılda bir döneri sardığın lavaş sana zarar vermez. Dolayısıyla mantık olarak yasak değil. Ben kendimce buna şöyle diyorum. Gereksiz meyve. Niye yiyeyim ya meyveyi? Vitamin diye mi yiyeceğim? Gereksiz, gerek yok. Meyve bölümünü çektim, orada bütün detayları konuşacağız. Bir diğer maddeyle devam edelim. Ketojenik beslenmede mantığımızı değiştirmemiz gerekiyor. Yani ne demek istiyorum? Herkes demeyelim de %90 gibi yüksek bir oranda çoğu başlama sebebi kilo vermek oluyor. Ya kilo vermek ketojenik beslenmenin çıtır ya yanında hediyesi yani. Buradaki bizim odaklanmamız gereken nokta sağlıklı beslenmek. Yani vücudumuz için gerekli olan vitamin ve mineralleri içeren besinlerle yaşantımızı devam ettirmeye çalışmak olmalı. Dolayısıyla bu mantıktan ilerlersek neyi yiyelim ya da neyi yemeyelim noktasında bu bize çok yardımcı olacaktır. Kedi. Çok baba bir kedi. Tam sarman, eşek. Benim o kadar muhtemelen büyüyünce böyle olacak. Kedi. Canım kedi. Devam ediyoruz kedi. Bir şey söylemek ister misin? İstemiyormuş. Bir diğer madde ise lütfen acele etmeyin. Yani bu şu an bahsettiğim başlıkları sizlerden gelen yorumlardan, sorduğunuz sorulardan, platformlardaki konuşulan şeylerden çıkardım. Ya çok acele ediliyor. Diyor ki atıyorum başlıyor, bir hafta 10 gün geçiyor. Ben hani şu kadar kilo verecektim, vermedim. Ya bir başkası o kadar vermiş olabilir ama senin metabolizman aynı olmayabilir. Yani tamam, sistem aynı işliyor ama ya işin içerisinde genler var, farklı yaşam koşulları var. Bunları göz önünde bulundurmak gerekiyor. Lütfen kendinize zaman tanıyın. O esnada okuyun, araştırın, izleyin. Yeri gelmişken şunu da söyleyeyim. Mesajlar alıyorum, üst üste sorular geliyor. Hepsini yanıtlamaya mümkün değil, vakit bulamıyorum. Diyorum ki, çünkü sorduğu soru, atıyorum çektiğim bir bölümle alakalı kişinin. Diyorum ki şu bölümü izlediniz mi diyorum, hayır. Yani şunu söyleyeceğim, hadi okumuyoruz, vakit ayıramıyoruz. Ya bu kadar emek veriyoruz, çekiyoruz, yayınlıyoruz, montajını yapıyoruz. Rica ediyorum, yine sorularınız varsa elbette ki oturalım konuşalım ama yani izlemeden de soru sormak, ne bileyim, bence olmamalı ya. Ketojenik beslenmeye genel hatlarıyla baktıktan sonra şimdi gelelim şuna: ben nasıl başladım? Nasıl bu kadar süredir devam ettirebildim? Onlardan birazcık bahsetmek istiyorum. 2016 senesinde İngiltere'den döndüğümde giderkenki sahip olduğum kilomun üzerinde geldim. Yani 55 kilo gittim, 63 kilo döndüm. Boyuma ve o zamanki yaşıma nazaran aslında baktığınız zaman dışarıda çok fazla bir kilo gibi görünmüyordu, fakat benim sahip olduğum kilodan fazla olduğu için
Ben başladım bir işte o zamana kadar sahip olduğum yanlış bilgilerle diyet yapmaya vesaire derken detaylarını Keto Kral bölümünde, ilk bölümde anlattım. Ben başladım ketojenik beslenmeye. Fakat bu süreçte yani şu anda sahip olduğumuz günümüzdeki kaynaklar kadar 2016 senesinde kaynak vardı ama bu kadar çok yoktu. Yani böyle açayım YouTube'dan izleyeyim o anlatsın diyebileceğim çünkü tarihten beridir gelen de bir süreç var ya işte 1-2 sene yapan var, işte 3-5 sene yapan var gibi. Geldiğim noktada çok fazla kendi kendime deneme yanılma yöntemleriyle geldim. İlk başladığımda ne yapıyordum biliyor musunuz? Yapılan hatalardan bir tanesi. 5-6 tane yumurtayı böyle çırpıyordum yani tereyağında pişiriyordum. Tabağa koyuyordum yanına da bir o kadar yoğurt koyup yiyordum. Şimdi baktığın zaman evde A2 kazein proteiniyle yaptığın yoğurdu ara sıra tüketebilirsin ama makrolar dahilinde. Şimdi o kadar yoğurt yersen bir de yumurta yersen bir de yeni başlamışım. Sistemi çevirmeye çalışıyorum. Acıkma sürelerim daha kısa aralıklarla oluyor. Ne oluyor? Günlük almam gereken karbonhidrat miktarını geçtiğim için hiç kiloda oynama yok, tık yok. Dolayısıyla ne oluyor? Ya ben ketojenik besleniyorum, kilo veremiyorum. Tanıdık geldi mi? Çoğu kişi böyle diyor. Ben ketojenik besleniyorum ama kilo veremiyorum. Hayır aslında ketojenik beslenmiyorsun işte. Ketojenik beslenip beslenmediğimizden emin olmamız gerekiyor faydasını görebilmek için. Tüh ya güzel dekor oluyordu. Herkes fotoğraf çekiyor. Renkli renkli duruyordu. Her şeye gitmesen. Yapacak bir şey yok. Şimdi şuna bakalım. Ketojenik beslenme ile birlikte hayatımda neler değişti? Madde madde size detaylarıyla birlikte bunları anlatmak istiyorum. Fiziksel olarak gördüğüm faydaların başında şu geldi. Şimdi işte gluten hassasiyeti olanlar ya da karbonhidrat tüketenler eminim çok daha iyi anlayacaklar. Yemeği yedik. Herkeste bir şöyle bir refleks oluyor değil mi? Ay dur şu pantolon düğmesini açayım. Çok şiştim. Bak bu kalktı bende. Böyle bir şey yok. Yani istiyorsan 18 saat, 20 saat aralıklı oruç yap. Sonrasında otur, çatlayana kadar ye ama ketojenik beslenmeye uygun besinlerle beslen. Asla ve asla o ay çok şiştim, işte çatlayacağım hissi olmuyor. Bunun yanında zaman geçtikçe bağırsak mikrobiyotanız, bağırsak floranız iyileştikçe sizi rahatsız eden bağırsağın içerisindeki o gaz hareketliliği bitiyor. Ya hiç öyle bir şey yok işte guruldamalar, gazlar, böyle vücuda verdiği rahatsızlıklar bu etkilerin tamamından kurtuluyorsunuz. Gel sev. Sev bir şey yapmıyor. Çok tatlı değil mi? Fiziksel olarak kendimde gördüğüm faydalarından bir diğeri ise kaliteli uyku. Yani o gün içerisinde nasıl koşturduğunuz, nasıl yorulduğunuz fark etmeksizin yatağa yattığınızda o vücudunuzun dinlenme esnasındaki yağ yakımıyla birlikte sabaha o kadar dinç uyanıyorsunuz ki elbette burada zincirlerden bir tanesi de uyku süresi. Ben ortalama yani hafta içi de hafta sonunda minimum 8 saat uyku uyumaya dikkat ediyorum. Ketojenik beslenmede yaşadığım bir diğer pozitif etki ise ne biliyor musunuz? Ya açlık hissi ortadan kalktı ya ve yani böyle hani gün içerisindeki açlık hissinden bahsetmiyorum. Eminim yaşayanlarınız vardır. Ben gece açlıktan, uykudan uyanıp ya böyle galeta falan yerdim. Ağzıma bir şeyler atardım. Hani bırak uykuyu şimdi gün içerisinde bile acıkmıyorum ve şu an dönüp baktığımda görüyorum ki yani kendime neler etmişim ya. Etkilerden bir diğerine bakacak olursak da ya hastalanmamaya başladım. Ama hani şeyden bahsetmiyorum. Bakın yani böyle normal işte standart yaşadığınız şehirde gündüz işe gidiyorsunuz, geliyorsunuz işte mevsimler değişiyor, grip falan filan. Yani böyle bir düzen içerisinde hastalanmamaktan bahsetmiyorum. Buradan ben bir önceki işimde çok fazla seyahat ederdim. Ya İstanbul'dan bir çıkardım. Ya 18 gün 16 uçuş. Ülkelerde nereler biliyor musunuz? Brezilya'dan başlardım. Brezilya, Arjantin, Şili, Peru, Ekvador, Kolombiya, Meksika 16 gün. Her gün oradan oraya, oradan oraya işte uçak, otel, müşteri. Ya ne yiyeceksin havalimanlarında, yollarda yani bir dönerdik. Ya her seyahatte yanımdan dönen kişi nezle olurdu. Yok işte boğazım batıyor, yok şöyle oluyor, yok böyle oluyor.
Bende tık yok. Bağışıklık sisteminiz çok güçlü bir hale geliyor. Veyahut da şey olurdu, bir abim vardı, kulakları çınlasın. Bir dışarıda işte restoranda vesaire ben bulduğum yerde yeşillik yerdim. Yani artık orada da aramayacaksın. Yok işte iyi suyla mı yıkanmış, şöyle mi böyle mi? Seyahattesin, bulduğunu yiyeceksin. Ya adam nerede yeşillik, bir salata bir şey yese tuvaletten kalkamazdı. Bağırsakları bozulurdu. Bende bir şey var mı? Yok. Yani şunu diyeceğim. Bağırsak floranız öyle bir kuvvetli ve güçlü hale geliyor ki bağışıklık sisteminizi direkt etkiliyor. Kadıköy sokaklarında yürürken bir diğer pozitif etkisinden daha bahsedelim ketojenik beslenmenin. Ya bitmeyen bir enerjiniz oluyor. Bak şimdi söylüyorum, saat 1.43. Dün ne yedim ya? Öğlen bir şeyler yedim. Akşam yedim. Tamam yedim. Akşam ıspanakla yanında böyle bir protein yedim. Bir tabak yemek yedim. Saat 7 civarıydı. Bak şu an saat 1.43. Sabah KGK'mı yaptım, içtim. Şu an işte çekimi yapıyorum. Yani çekim bittikten sonra muhtemelen bir şeyler yiyeceğim. Diyeceğim o ki enerjiniz bitmiyor. Ya bitmeyen bir enerjiye sahip oluyorsunuz ya. Yine az önceki seyahatlerden örnek vereceğim. 18 saat aralıksız tek başıma uykusuz araç kullandığımı biliyorum. Bak, coğrafik olarak hakim olanlar şimdi gözünün önüne getirsin lütfen. Amerika, Tennessee, Springfield, çıktın oradan Atlanta Havalimanı'na gittin aralıksız yani durmadan. Atlanta Havalimanı'ndan da çıktın, devam ettin Washington DC'ye gittin. 18 saat. Arkadaşlarımı görmek için gitmiştim. Otele girdim, 4-5 saat uyudum, çıktım, tekrardan devam ediyorum. Bitmeyen enerji vallahi çok kıymetli. Modaya doğru yürürken bir diğer pozitif etkiden daha bahsedelim. Bence yani bana göre benim sürecimde en önemli etkisi ne biliyor musunuz? Mutluluk ya. Yani herkesin hayatı kendine zor. Herkesin hayatının içerisinde bir takım kayıplar, üzüntüler, hastalıklar elbette var. Hep şey denir ya, hani herkesin derdi kendine büyük. Bazen öyle bir oluyor ki böyle o dert bir tane olmuyor. Şeye getireceğim konuyu. Böyle hani ilişkiler vardır ya, ama böyle hani günümüzde tüketilen hızlı ilişkilerden değil. Böyle gerçek aşk, böyle hani için sızlar ya, böyle kalbin acır ya, öyle aşk. Bak, öyle aşık olduğum erkek arkadaşımdan 3 senelik ilişkiden ayrıldım, bitti ilişki. Üzerine işsiz kaldım. Bunun yanında tamam bunlar bir üzüntü falan ama bence en kötü şey ne biliyor musunuz? Ya çaresizlik ya. En sevdiğiniz insan gözünüzün önünde böyle gün gün erirken siz hiçbir şey yapamazsınız ve çaresiz kalırsınız ya. Günün sonunda da kaybedersiniz ya onu. Bütün bunların üzerine bir de o eklenince gerçekten çok ağır oldu. Ya ben o süreçte ne ketojenik beslenmeyi bozdum, ne sporu bıraktım ve sonradan kendime inanamadım ya. İnanamadım yani. Hani böyle uyanıyordum. Yani tamam, ekstra bir mutluluk yok. Fakat şunu demek istiyorum. Bu kadar acıya ve bu kadar olumsuzluğa sizin dayanabilme gücünüzü arttırıyor. Ne alakası var diyeceksiniz? İnanın çok alakası var. Ketojenik beslenmenin sağladığı pozitif etkilerden ve hayatımızdaki değişikliklerden gelelim şimdi süreklilik kısmına. Şimdi yürüyerek çekim yapıyorum ya. Vitrini göstereceğim size. Eyvahlar olsun yine. Bak. İçeriden de bir koku geliyor ki şu anasonlu galeteler var ya, onlardan geliyor. Bak. Bunu gören çocuk ne yapacak? İsteyecek, tutturacak. Hadi alma bakalım. Bak, full şeker. Ah. Çok fena. Neyse, biz konumuza dönelim. Süreklilik. Böylelikle şu noktada da biri sormuştu. Onun da cevabını verelim. Deniliyor ki işte ketosisten çıktım. İşte şunu yedim, bunu yedim. Keton bozuldu. Ne yapacağım? Tekrardan nasıl başlayacağım? Şöyle başlayacaksınız. İlk seferinde nasıl başladınız? Yani ertesi günü kalkıp başlayacaksınız. Hiçbir değişiklik yok sistemsel olarak.
Ben nasıl sürdürdüm bu kadar sene? Ondan bahsedecek olursak da aralarda hiç bozulmadı mı? Elbette bozuldu. En çok da nerede bozuldu biliyor musunuz? Az önce bahsettim ya seyahatler diye. Ya en çok oralarda bozuldu. Çünkü bu seyahatler böyle şey gibi değil. Bak şimdi mesela buradan kalkayım gideyim atıyorum 5 günlük bir iş seyahati olsun İngiltere'de bozulmaz. Bunları ilerleyen zamanlarda gittiğim şehirlerde neler yiyip içtiğimi paylaşacağım. Öyle bölümlerimiz de olacak. O bozulmaz. Yani sabit bir yerdeyseniz, sabit bir ülkedeyseniz programı ben ona göre de ayarlarım. Bozulmaz. Fakat işin içerisinde okyanus ötesi uçuş varsa bak orada yapacak bir şey yok. Orada hiç kasmaya da gerek yok. Salıverin gitsin. Çünkü ya hatırlıyorum bir kere indim. Şimdi 6'dan 7'den sonra bilen bilir. Yani Amerika'daki havalimanlarında ya Starbucks bile bulamazsınız açık. Vallahi su alacak yer bulamazsınız ya. Onu geçtim. Hani gideyim bir yere yemek yiyeyim deseniz rezervasyonsuz zaten hiçbir restorana gidemezsiniz. Ne kalıyor geriye? Fast food. Yani zaten tam yeri. Neyse bir gün gittim 12,5 saatlik uçuş sonrasında işte yollarda da üzerine koy bir 3-4 saat daha 5 saat daha acıktım. Girdim otele dedim ki ne yiyebilirim? İşte bir tane şey verdiler kağıt işte sipariş edebileceğim menünün olduğu bir menü verdiler yani kağıt diyorum. O menüden dedim ki pizza sipariş edeyim bari ne yapayım yapacak bir şey yok. Aradım siparişi verdim tam kapatacağız ne zaman gelir dedim 1,5 saat sonra dedi. Dedim ki iptal edelim lütfen. Neyse o kadar yorgunlukla o uçuşun üzerine çıktım. En yakında baktım neresi var? McDonald's. Ya yapacak hiçbir şey yok. Bak böyle durumlarda kalırsanız ve normalde de keto besleniyorsanız vicdan azabını bir kenara bırakın. Ne yapıyordum biliyor musunuz? Gidiyordum, yiyordum. Mutlu oluyor muydum? Hayır ama o vicdan azabı kısmını kenara bırakıyordum. Çünkü o anki şartlarda bir de onunla uğraşamam. Yani zaten iş seyahati için gitmişim, çok yorgunum, çok yoğunum vesaire falan. Ne yapıyordum? Dönünce işte az önce bozuldu ya, kaldığım yerden tekrardan yeniden başlıyordum. Değil mi kedi? Kedi, bir şey söylemek ister misin kedi? Güzel kedi. Pis, 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 pis. Hey you boy. Devam edelim. Gelelim şimdi motivasyon konusuna. En çok gelen sorulardan, en çok konuşulan konulardan bir tanesi platformlarda da görüyorum. Nasıl motive oluyorsun? Ya motivasyonumu kaybettim, ne yapmam lazım? Motivasyonumuzu geri kazanmak için nereden başlamamız lazım? Serdar Kuzuloğlu'nun motivasyonla ilgili söylediği çok güzel bir şey var. Bir tespiti var yani. Ondan bahsedeceğim şimdi. Şimdi ketojenik beslenmeye iki şekilde başlıyorsunuz. Birincisi ya motivesiniz ya da değilsiniz. İkincisi bir hastalığınız var. Motivasyon kısmına bakacak olursak şöyle diyor Serdar Kuzuloğlu. Motivasyon diye bir şey yoktur. Bir şeyi yapmayı ya istiyorsunuzdur ya da istemiyorsunuzdur. Nokta. Müthiş mantıklı bir şey ya. Harika yani. Şimdi bana soruyorlar ya 9 senedir nasıl vazgeçmedin, nasıl motive oluyorsun? Ya motive falan olduğum yok benim. Ben çok seviyorum ketojenik beslenmeyi. Niye? Hayatımda bir konfor çünkü az önce anlattım işte hayatımda neler değiştiğini. Dolayısıyla niye bırakayım ki? Artı önceden tükettiğim gıdalar artık benim için cazip değil, bana keyif vermiyor. Geldiğim nokta burası bu kadar yılın sonunda. Bir diğeri ise başlama noktası dedim ya zorunlu kalırsanız. Ama burada şunu yapmanız gerekiyor bence. Her kişinin zihnindeki sistem şöyle çalışıyor. Eğer ki bir şeyi yapmakta zorundaysanız mutsuzsunuz, tercih ediyorsanız mutlusunuz. Arada çok ciddi fark var. Yani bu sizin tercihinizse mutlu bir şekilde yaparsınız. Ya zoraki bir insana bir şey yaptırabilir misiniz? Çok zor değil mi? Hani iş hayatında yapıyoruz ama işte mecburiyetten ve mutsuz oluyoruz günün sonunda. Bir tane hikaye var bununla ilgili, onu anlatmak istiyorum. Bir nalburun önünde iki tane esnaf taburelerde oturuyorlar. Tabii nalbur dükkanı olduğu için dükkanın önünde de işte böyle çiviler, raptiyeler falan var. İkisi birbiriyle sohbet ederken misafiri nalbura diyor ki, nalburun köpeği yatıyor orada dükkanın önünde. Ya diyor hayvan
raptiyelerin üstünde yatıyor, çivilerin üstünde yatıyor diyor. Ya kaldırsana diyor, yani hani yara olacak, kanayacak. Ne cevap veriyor biliyor musunuz? O kendi canı yeterince acırsa kalkar. İşte hastalıkla başlama da böyle bir şey. Ya işte aslında başlamak istiyorum, yok başlayamıyorum, yok motive olamıyorum, yok şöyle böyle vesaire derken çat bir karaciğer yağlanması, yok tip 2 diyabet, yok Alzheimer başlangıcı falan. Ne oldu? Mecburen değiştirmek zorundasın. İşte o zaman zorunlu hale geliyorsun. O zaman mutlu olmazsın. Kendi tercihlerimizle mutluyuz. Dolayısıyla toparlayacak olursak motivasyon başlığını, motivasyon diye bir şey yoktur. Ben ketojenik beslenmeyi gerçekten çok sevdiğim için yapıyorum. Umarım sizler de severek yapıyorsunuzdur ya da seversiniz diyelim. Şimdi moda sokaklarında yürürken çok güzel bir yere geldim. Benim için aslında çok da özel olan bir yer. Çünkü çocukluğum kendisini dinleyerek geçti. Çok severim, duygulandım. Plakları var evde ama plak değil ha, yanlış anlamayın. Öyle şimdi de basılan değil, dönem baskı. Hepsi çok kıymetli benim için. Bakın göstereyim, Barış Manço'nun evinin önündeyim. Arabası. Üstünde de kedi yatıyor. Şuradan evini de göstereyim bilmeyenler için. Burası Barış Manço'nun evi. Bakın bahçesinde de domates, biber, patlıcan var. Barış Manço Moda 81.300. Buraya yazıp gönderiyorduk. Ne kadar kıymetli insanlar, ne kadar erken gittiler değil mi ya? Çekime bir Barış Manço modası vermiş olduk. Evinin içini gezdim. Çekmeme de müsaade ettiler. Bölümün sonunda yayınlayacağım görüntüleri. Arzu ederseniz izleyebilirsiniz. Sizden gelen sorularla devam edelim. Kalabalık evlerde özellikle aile bireyleri arasında siz tek başınıza ketojenik besleniyorsanız diğer kişilere yaptığınız yemeklerden böyle el alışkanlığı, hani kesince böyle bir ağzımıza atarız ya, öyle bir soru gelmişti. İşte çocuklara şnitselle püre yaptım, ağzıma işte püre attım. Ketosisten çıkmış mıyımdır? Bu tarz sorulara cevap verebilmemiz mümkün değil. Yani ne ben ne bir başkası bu soruya cevap veremez. Bu sorunun cevabı sizde. Neden? Sisteminizi siz biliyorsunuz. Kaç senedir ketosistesiniz? Makrolarınız neler? Günlük aldığınız karbonhidrat miktarını hep 20'de mi tutuyorsunuz? 30'a 40'a çıkartıyor musunuz? Spor yapıyor musunuz? Hareketlilik seviyeniz ne durumda? Ne kadar yağ tüketiyorsunuz gibi bir sürü farklı parametre var. Dolayısıyla çıkarıp çıkartmadığına sizi ketosisten karar verecek kişi sizsiniz. Kendim için söyleyeyim ama tabii burada yani işte ketojenik beslenme süresi de çok önemli. Bir tane ben atıyorum bir kaşık patates püresi ağzıma atsam şu anda beni ketosisten çıkarmaz. Ama dediğim gibi sorunun cevabı sizde. Hatırlarsanız bölümün başında bahsetmiştim. Ketojenik beslenmeyi hangi kaynaklardan öğrendiniz? Hangi kaynaklardan takip ediyorsunuz ne yiyip ne yemeyeceğinizi? Bunu neden söylüyorum biliyor musunuz? Yine bu bir soru olarak geldi. İşte kara buğday ekmeği, kara buğday patlağı ketojenik beslenmede günlük karbonhidrat miktarını geçmiyorsa tüketilebilir diyorlar. Tüketilebilir mi diye bana bir soru geldi. Hayır, tüketilemez. Yani buradaki mevzu sadece o karbonhidrat miktarında kalmak değil. Örnek veriyorum, günlük 30 gram ya da 20 gram karbonhidrat hakkımız var değil mi? Bunu 2 dilim ekmekle de doldurabiliriz ama bunun yanında sağlıklı besinlerle de doldurabiliriz. Şimdi 2 dilim ekmeğin toplamı, uyduruyorum bu rakamı, 20 gramsa biz 20 gramı geçmedik ketojenik besleniyoruz diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Yani yiyeceklerin içerikleri de çok önemli. Ketojenik beslenmeye uygun olduğu söylenen bir tane böyle bir pirinç türü, işte şey gibi böyle bir ince makarna gibi bir tür olan konjak pirinci deniliyor. Konjak makarnası, konjak mı, konyak mı neyse işte nasıl söyleniyorsa. Kan şekerini yükseltmiyor, evet. Tüketen var mı? Var. Ketosisten çıkartır mı? Yüksek ihtimalle çıkartmaz. Tüketebilir miyiz? Ben tüketir miyim? Tüketmem. Yani niye tüketeyim öyle bir şeyi düşünüyorum. Makarna için mi? Hani makarnayı copy paste yapalım dersek ben makarna yeme ihtiyacım zaten yok. O tarz bir şey yemek istediğim zaman da kabağı böyle bu soyacaklar var ya, onlarla böyle soyup işte kremalı mantarlı bir sos yapıyorum. Makarna niyetine yiyorum. Dolayısıyla paketli gıdalardan ben kendi adıma uzak duruyorum ama hani biz çok istiyoruz yiyeceğiz derseniz de yiyebilirsiniz yani. Özetle ketojenik beslenmede bir karbonhidrat miktarı var.
tüketmemiz gereken günlük ama bunun içeriği çok önemli. Veyahut da kan şekerimizi yükseltmeyen, işte insülini tetiklemeyen her besin ketojenik midir? Değildir. Örneğin meyve, sofra şekeri gibi kan şekerinizi hızlı yükseltmez ama fruktozdur. Farklı zararları var. Dolayısıyla burada sadece karbonhidrat miktarına, kan şekeri yükseltmesine, işte glisemik indeksine, glisemik yüküne bakmanın yanında içeriği de bizim için önemli. Makroları doldurmak zorunda mıyız? Hayır, değiliz. Ama hangi makroları? Şimdi makro gidelim, tek tek konuşalım. Yağ makrosu. Yağ makrosu size 130 gram çıkarttı yaptığınız hesaplamada. Siz o gün 90 gram tükettiniz. Doldurmak zorunda mısınız? Hayır, değilsiniz. Protein makrosuyla ilgili işte 90 gram çıkardı, ben 50 gram tükettim, doldurmak zorunda mıyım? Bunun cevabı yine sizde. Neden? Çünkü günlük aktivite oranınız ne? Spor yapıyor musunuz? Ne kadar hareketlisiniz? Vesaire gibi bunlar etkileyecektir protein makronuzu. Dolayısıyla bununla ilgili naçizane önerim, proteini detaylı olarak ayrı bir bölümde çekmiştim. Protein bölümünü izlerseniz oradan fikir elde edebilirsiniz. Diğer bir makro, karbonhidrat makrosu. Burada önemli olan şey işte zaten 20 gram, 30 gram, 40 gramı kendi bedeninize göre, kendi bedeninizin seçtiği o aralıktaki gramaja göre geçmemeniz gerekiyor. Diyelim ki 30 gram, ben karbonhidrat miktarında 30 gramı doldurmadım bugün. 20 gramda kaldım. Tamam, kal, daha iyi. Yani karbonhidrat miktarını zaten, işlenmişleri zaten bahsetmiyorum. Sağlıklı besinlerden gelen karbonhidrat miktarını ne kadar aza indirirseniz bu bizim için o kadar iyi ketojenik beslenmede. Kilo vermem durdu, ne yapacağım? Sorulardan bir tanesi de bu. Kilo vermenin 3 ayrı maddesi var. Bunları madde madde çıkardım. 1. Başladınız ketojenik beslenmeye, biraz kilo verdiniz, sonra bir durdu. O ilk duruşta herkes bir eyvah durdu ya, ne güzel kilo veriyordum vesaire falan oluyor. Zaman tanıyın kendinize, vücut adapte oluyor. Bu tarz örneklerde genellikle şöyle oluyor. Bir başlıyor, kilo veriyor, duruyor. Ondan sonra tekrardan veriyor, duruyor. Ondan sonra tekrardan veriyor. Ya bu böyle gidiyor. Yani kademe kademe gidiyor. İkincisi, ideal kilonuza ulaştınız. Yani işte bu verdi, durdu. Geldi bir noktaya, durdu. Yani eriyecek haliniz yok. Ben şimdi 9 senedir besleniyorum, 60 kiloyum. Yani daha ne kadar kilo verebilirim ki? 30 kiloya kadar düşemem, değil mi? Yani bedenimin vazifesi beni hayatta tutmak, daha fazla inmez. Yani ikinci madde diyeceğim o ki ideal kilonuza ulaştınız. Üçüncüsü, bir yerde yanlışınız var. Bak, burada hiç şey yapmayalım, birbirimizi üzmeyelim. Yok ben doğru yapıyorum da, işte şöyle besleniyorum da, böyle besleniyorum da falan. Aynı hataları yaptım. Onun için bu kadar net konuşuyorum. Bak, %1.000.000 bir yerde bir kaçak var. Geçmişte yaşadım ben bunu, buldum. Dolayısıyla şimdi ne diye soranlar da olacak da, yani bu sizinkine bir örnek olmaz. Sizin ne yediğinizi, ne içtiğinizi, aralıklı oruç yapıp yapmadığınızı bilmiyorum. Hiçbir done yok elimde, onun için bir şey söyleyemem. Burada yapmanız gereken şey, çok istiyorsanız makro sayabilirsiniz. Doğru ketojenik besinleri tükettiğinizden emin olmanız gerekiyor. Tek tek kontrol ederek ancak siz kaçağı kendiniz bulabilirsiniz. Ketojenik beslenmede aralıklı oruç veyahut da günde tek öğün yapmamız şart mı? Hayır, şart değil. Bu soru da çok geliyor. Keza ben de ilk başlangıçta yaklaşık 3-4 sene kadar, ya inanın, hiç ne aralıklı oruç yaptım ne OMAD yaptım ama aynı zamanda da ketosisteydim. Bunu yaparsanız çok güzel. Yani işte ben seviye seviye yavaş yavaş çıtayı yükselttim. Siz birden yükseltebiliyorsanız şahane. Ama şart değil. Geçenlerde yine birisi yazdı, dedi ki benim eşim, dedi, günlük tükettiği işlenmiş karbonhidrat miktarını azalttığı için düşük karbonhidratlı beslendiğini düşünüyor, dedi. Yani atıyorum işte her öğünde ekmek yerken bunu tek öğüne düşürdüğü için aynı zamanda ama işte makarna, pilav vesaire falan, işte tahıl, bakliyat tüketimi var ama düşük karbonhidratlı besleniyorum diyormuş. Böyle bir şey söz konusu elbette ki değil. Yani düşük karbonhidratlı beslenme, ketojenik beslenme başlı başına bambaşka şeyler. Toparlayacak olursak, günlük tükettiğiniz karbonhidrat miktarını azaltıyor olmanız sizin düşük karbonhidratlı beslendiğiniz anlamına gelmez.
Eğer izlemediyseniz 4. bölümü şiddetle izlemenizi tavsiye ediyorum. Neden? Çünkü orada masum gibi görünen ancak içerisinde bizim beslenme tarzımıza uygun olmayan besinlerin diğer yüzünü anlattım. İşte kişi düşük karbonhidratlı beslendiğini düşünüyor ama veyahut da ketojenik beslendiğini düşünüyor. Fakat önündeki öğüne bir bakıyorum ya alakası yok. Yani işte yapıyor işte sonra şeyler oluyor. Az önce söylediğim sorunlar oluyor. Ya ben kilo veremiyorum diyor. Yediğin şey ketojenik değil çünkü. Böyle hatalar olabiliyor. Kaçakları bulmak adına, daha bilinçli ilerlemek adına bölüm bölüm elimden geldiğince tüm detaylarıyla anlatmaya gayret ediyorum. 4. bölüm masum görünen besinlerin gizli tehlikeleri, tavsiye ediyorum onu izlemenizi. Ketojenik beslenmede yapılan hataların dışında bir de algı hataları var. Bunların başında şu geliyor, yani çevremizden bize gelen, ya zayıfsın bir şey olmaz ye gitsin. Halbuki bizim maksadımız yani zayıf olmak ya da kilo vermek değil, sağlıklı beslenmek. Değiştirdik ya mantığı bölümün başında. Dolayısıyla burada özellikle yeni de başladıysanız etrafa karşı, ya şimdi kırmak da istemiyoruz, misafirperver bir toplumuz ya, işte uzatıyorlar vesaire. Ben bunlarla ilgili kendimce bir iki çözüm buldum. Onları size aktarmak istiyorum. Ya ısrar ediyor. Hayır teşekkür ederim. Israr geliyor böyle. Baktın durmuyor yani. Şöyle diyorum, bir dakika. Yani orada senin beslenme şekline de saygı duymuyor. Geçtik orayı, kendi yapamıyor ya. Israr ediyor, sen de ye istiyor. Diyorum ki sen çayı şekersiz içiyorsun değil mi? Bak bu soruya %95 evet cevabı gelir. Şekersiz içiyorsun değil mi çayı? Evet. Diyorum ki senin çayına bir küp şeker atsam içebilir misin diyorum. Ay yok hayatta içemem diyor. Ben de bunu hayatta yiyemem işte diyorum. Bu benim bulduğum bir çözüm. De ki bu tutmadı. De ki cevap şekerli içiyorum geldi. O zaman şöyle yapıyoruz. Tamam tabii canım doğru söylüyorsun. Bir tane alayım bir şey olmaz. Alıyorum, tabağa koyuyorum, yemiyorum. Çünkü o onu oradan aldırmaya çalışıyor ya, bak psikolojisi böyle. Alıyorum koyuyorum, de ki kalkıyorum oradan, soruyor ya niye yemedin, diyorum ki çok geldi ya teşekkür ederim kesinize bereket. Bu da çözümlerden bir tanesi. Ben bunu Morokko'da bir müşteride yaşadım. Ya böyle bir tatlı ama ya tövbe estağfurullah yani ya çok da kötü. Hani böyle ne bileyim hani çilekli kremamsı bir şey olur da gönlü kırılmasın, müşteridir çünkü. Alıp ağzına atarsın bir şey olmaz, benim sistemimi bozmaz. Ya öyle böyle değil, böyle değişik bir şey, çirkin bir şey yani. Neyse ya ısrar kıyamet. Baktım ki olmuyor. Dedim ki tamam ben bunu alıyorum ama dedim benim ilaç saatim var. Şu an bunu yiyemem. Çantama koyuyorum. Yolda acıkınca yiyeceğim. Çok teşekkür ederim dedim. Aa tamam dediler. O zaman madem yolda yiyeceksin yanına bir iki tane daha al dedi. Tamam dedim, bir iki tane daha aldım. Yapacak bir şey yok, attım çöpe. Yani bu tarz ısrarların üstesinden de böyle geliyorum. Kendimce çözümlerim bunlar. Sizin çözümleriniz varsa lütfen yazın açıklamaları, onları da öğrenelim. Kullanırız, birbirimizin bilgisinden faydalanalım. Ne dedik? Zaman içerisinde ketojenik beslenme sınırlarınızı kendiniz belirleyeceksiniz. Yani kendinize göre bazı şeyleri esnetebilirsiniz. Kendi adıma ilk başladığım günden beri kefir içiyorum. Anlattım süt bölümünde. Ketojenik beslenmede var mı kefir? Hayır yok ama ben içiyorum. İşte neyi neden tüketiyoruz, ne miktarda ve günün hangi saatinde tüketiyoruz? Yani hep bu, ya hep bu aklınızda olsun lütfen. Bu doğrultuda siz de kendi ketojenik beslenmenizde maksadınıza uygunsa ve sizi ketosisten çıkartmıyorsa ufak tefek eklemeler yapabilirsiniz. Kefir benim için bunlardan bir tanesi. Bir diğeri kaju. Ya kaju kuru yemişi. Ketojenik beslenmede var mı? Yok. Ben yiyor muyum? Evet yiyorum. Niye yiyorum? Birincisi çok seviyorum. Kaldı ki 4 kedimden bir tanesinin adı da kaju. İkincisi beni ketosisten çıkarmıyor. Üçüncüsü ya içerisinde çok güzel şeyler var. Sayıyorum. B vitamini, K vitamini, magnezyum, potasyum, selenyum, çinko, bakır, demir. Yani günde 2-3 tane, 3-4 tane yediğiniz kaju sizi ketosisten çıkarmıyorsa, beni çıkarmıyor, seviyorum da yiyorum. Bunu demek istiyorum. Yani böyle küçük küçük esnetmeler. Yoksa oturup öyle baklavayı künefeyi gömmeyin aman diyeyim.
Vapurda başlayan bölümü bu hafta kayıkta bitirelim. Kapanışı yapmadan önce şunu söyleyeyim. Dün ben Instagram'da bir hikaye paylaşmıştım ve dedim ki sorularınız varsa lütfen sorun. Sorularla ilgili bir bölüm çekeceğim dedim. Şimdi kapatmadan önce oraya baktım. 1-2 soru daha gelmiş. Onları da cevaplayalım. Soru şu, ketojenik beslenme böbreklere zarar verir mi? Hayır, vermez. Ketojenik beslenme vücutta ürik asidi arttırır mı? Hayır, arttırmaz. Vücutta ürik asidi artıran şey fruktozdur. Fruktoz neyin içerisinde var? İşte bu paketli gıdalardaki mısır şurubunda ve meyvede var. Bir tane daha son gelen soru var. Onu da yanıtlayalım. Artık yavaş yavaş kapanışa geçeceğiz. Soru şu, ketojenik beslenmeye başladım. İşte yüzümde sivilceler oldu. Bu vücudunuzun farklı yerlerinde, kıvrım noktalarında, işte kolunuzda, ne bileyim bazen yüzünüzde, kimilerinin şu göğüs bölgesinde, kimilerinin sırtında olabiliyor. Keto rash dediğimiz döküntü oluyor. Bunun sebebi ise şu, birdenbire çok hızlı şekilde başlangıçta karbonhidrat miktarınızı düşürüyorsunuz. Yani sistemi yavaş yavaş alıştırmadan birden günlük aldığınız karbonhidrat miktarını 20 grama düşürünce o bir yerden öyle kendini gösteriyor. Böyle bir durumda ne yapmanız lazım? Ne bileyim işte birazcık bir ay çekirdeği yiyebilirsiniz, sivri biber yiyebilirsiniz. Yani sağlıklı karbonhidrat miktarınızı azar azar birkaç gün artırabilirsiniz. 20 gram alıyorsanız bir sonraki gün 25 yapabilirsiniz. Bir sonraki gün 30 yapabilirsiniz. Aynı zamanda bir nemlendirici kullanabilirsiniz cildinizin o bölgesinde. Aynı şeyi ben de yaşadım. Hatta ekranın bir tarafına koyarım görüntüyü. Bu şekilde yaptım. 40 grama kadar yükselttim. 40 gramda tuttum. Ondan sonra tekrardan yavaş yavaş düşürdüm ve aynı zamanda da Bepanthen kullanmıştım. Kapanışa geçerken unutmayalım ki ketojenik beslenme bir mahrumiyet diyeti değildir. Tekrardan söylüyorum, neyi, ne miktarda, ne zaman ve ne maksatla tüketiyorsunuz, bu önemli. İlerleyen zamanlarda işte az önce verdiğim kendimden kefir ve kaju örneği gibi siz de kendinize ufak tefek esnetmeler yapabilirsiniz. En iyi yolu yine kendiniz bulacaksınız. Sizlere karbonhidrat ve şekerden fakir, yağdan zengin güzel bir gün geçirmenizi diliyorum. Haftaya görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, hoşça kalın.